Yine bize sorulan sorulardan biri nosema nedir? Nosema hakkında ne yapmalıyız? Ben bugün kovanıma baktım. Kovanımın önünde ince ince ishal benzer çizgiler var. Bu durumda ne yapalım abi diye bize ısrarla sorulan sorular var değerli arkadaşlar. Öncelikle nosema mı değil mi bunu iyi bilmek değerli arkadaşlar. Yani her ishal zıvık dışkıyı nosema olarak algılamak yanlış oluyor. Bildiğimiz üzere şu an kıştan çıkmak üzereyiz. Şubat-Mart aylarındayız. Arılar birkaç aydır içeride salkımda ise dışkılarını tutuyorlar ve uygun bir hava koşulunda kovanın dışına çıkıp bazen uçuş tahtasının üzerine bazen de dışarıda kovanların kapaklarının üzerine ince ince dışkılarını bırakıyorlar. Arıcılarımız bunları gördüğünde hemen nosema olduğundan endişe ediyorlar. Daha önce yaşadıkları tecrübe yoksa. Değerli arkadaşlar, nosema biraz daha farklı bir durum. Virüsel, bakteriyel farklı problemlerden birisi. Bir hastalıktır nosema. Ama kıştan çıkmış yavrunun dışkılaması ya da ergin arının dışkılaması gayet normal ve olağan bir durum. Bundan yana hiçbir problem yok. Bizler nosema için ne yapabiliriz? Koku varsa kovanlarda, bir gerileme durumu söz konusuysa kovanlarda bu nosema oluyor. Bahar ve sonbahar, ilkbahar ve sonbahar aylarında daha çok arıcıların yaşadığı bir durum. Bunlarla ilgili birçok endüstriyel ilaç mevcut. Bizler daha çok doğal olandan yana olduğumuz için endüstriyel ilaçları kullanmamaya özen göstereceğiz. Arılarımıza bir şekilde şurup veriyoruz. İnvert ya da kendi hazırladığımız şuruplar. Hiç fark etmez değerli arkadaşlar. İçerisine bir miktar vitamin attıktan sonra kekik suyunu asla ihmal etmeyin. %0, %4 oranında, yani 1 litreye 0,40 mililitre. Bakın, yani %40 demiyorum, %4 mililitre, 3,5-4 arasında mililitre kekik suyu şerbete gıda olarak ilave edebilirsiniz. Bağırsak sistemini yerine düzene sağlayacak. Tekrar etmek istiyorum. 1 litreye 0,40 mililitre, 400 mililitre değil. Bu bir kovan içerisinde düzen sağlayacak değerli arkadaşlar. Nosema'yı sevgili Devrim hocamız var. Onun da yapmış olduğu bazı yöntemler var. Tabii ki bunlar biraz daha teknik yöntemler. Arıyı alıyoruz, toraks bölgesini karın bölgesinden ayırıp orasını parçalıyoruz. Mikroskop lam altında baktığımızda sporları elips ise, yani daireden biraz daha farklı ise nosema olduğunun bir delili oluyor ama bunlar biraz daha teknik konuları. Bizler zıvık, içeride hafif bir koku, kovanda bir gerileme, farklılık, dışkısını, karnını yere sürte sürte, uçuş tahtasına sürte sürte dışkısını bırakma, bunları ilkbahardan sonbahar dönemine kadar böyle bir dönem yaşanıyorsa ve olağan dışı bir hal zaten arıcı hissettiği an bu nosema'nın ilk belirtileridir değerli arkadaşlar. Derhal fazla petekleri içeriden alıyoruz. Arımıza iyi bir beslemeye çekiyoruz. Koyu şurup veriyoruz. Asla ve asla zıvık şurup vermiyoruz. Değerli arkadaşlar, yanlış beslemelerden biri de arılara nosema sebebidir. Kirli, çirkin besleme, kötü yapılan şekerden yapılan besleme, nerede nasıl üretilmiş olan besinlerden yapılan beslemeler de arının bağırsak sistemini bozduğu için nosemaya sebep olan etkenlerden biri oluyor. O yüzden şerbeti de asla duru yapmıyoruz. En güzel şerbet oranı değerli arkadaşlar, yazın bazı çok sıcak havalarda birebir yapılabilir. 1 litre suya 1 kilo şeker olabilir ama siz her zaman şerbetinizi 1 litre suya 2 kilo şeker olarak yapmaya özen gösterin. Bu başlı başına nosema için bir engel, nosema için bir önlem olmuş olacaktır. Bir diğer konu da son olarak toplarsak, arılarımız başka arılara yağmalamaya gittiğinde o kovanda da bir hastalık varsa kendi kovanımıza da bulaştırılabiliyor. Yani diğer arıcıdan bize ne dememek lazım? Diğer arıcılarla da dostluklarımızı devam ettireceğiz. Erkek arılarda hastalık taşıyor maalesef. Çünkü erkek arılar için o kovanmış bu kovanmış derdi pek yok değerli arkadaşlar. Uçarlar giderler, geceleri en yakın kovan, işine hangi kovan geliyorsa girerler. İlla kendi kovanına girmek diye bir durum yok. Erkek arılarda hastalık taşıdığı için etrafımızda bulunan bütün arıcıların arılarından da sorumluyuz. Maalesef öyle. Bilinçleneceğiz, küslükler olmayacak, onlarla beraber diyalog halinde olacağız. Son, beslememizi 1 litre suya 2 kilo şeker olarak yapacağız. Vitamin koyacağız.
herhangi bir vitamin olabilir, hiç sorun değil. Ve %4 oranında 1 litreye 0,40 mililitre kekik suyu ilave edeceğiz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. İyi bakın kendinize, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olunuz.